Dünya tarihinin dönüm noktalarından birinin yaşandığı yerdeyiz. Asırlar önce İznik Konsili'nde İmparator Konstantin ve din adamlarının yaptığı bazı hamleler etkileri günümüze dek devam eden kırılmaların yaşanmasına neden oldu. Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık. Hepsinin temeli İznik Konsili'ne dayanıyor. Peki bu konsilde neler yaşandı? Baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesini kabul etmeyenlerin başına neler geldi? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hz. İsa'nın konumuna yönelik tartışmalar Roma'nın üzerine eğildiği en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu tartışmaların temeli nereye dayanıyor? Önce onu anlamamız lazım. Tarihi kaynaklardan anladığımıza ve Hristiyanlığın anlattığına göre havariler Hz. İsa'nın tebliğlerini, anlatmaya çalıştıklarını, vermek istediği mesajı zaman içerisinde farklı yorumlar getirerek, tefsirler geliştirerek yaymaya başladı. Böylece Hristiyanlığa ait bugün de bildiğimiz kutsal metinlerin temelinin oluşturulduğu anlatılıyor. Aynı zamanda bu süreçte yaklaşık milattan sonra 1. yüzyıllardan itibaren Yahudi kaynaklı inanç anlayışının değişime uğradığını görüyoruz. Nasıl bir değişim peki? Şöyle ki yeni Platoncu felsefenin etkisi ve Yunan-Roma kökenli insanların Hristiyanlaştırılmasıyla birlikte farklı anlayışlar ortaya çıkmaya başladı. 3. yüzyılda yaşamış olan Antakya ekolünden gelen Lucian'ın fikirleri buna örnek verilebilir. Lucian'a göre Tanrı tek ve mutlak varlıktır. Hz. İsa ise onun yarattığı bir varlıktır. Yani bugün Hristiyanlıkta gördüğümüz baba oğul kutsal ruhu üçlemesini reddeden yeni Platoncu bir felsefeye sahipti. Ondan sonra gelen ve onun öğrenciliğini yapan Arius da aynı şekilde bu fikirleri yaymaya kalkışınca olanlar oldu. İznik Konsili'nin temeli de aslında tam olarak bu tartışmaya dayanıyordu diyebiliriz. Aslına bakarsanız anlaşmazlığın ortaya çıkış tarihini ve sebebini belirlemek zor. Yine de Kaos'un 318 yılında Piskopos Alexander'la Arius arasındaki bazı teolojik meselelerden ve ikilinin otorite kavgasından çıktığını söyleyebiliriz. Dönemin tarihçileri bu konuda görüş ayrılıkları yaşamış. Kimilerine göre problem asla dini ve felsefi bir durumdan kaynaklanmıyordu. Mesele yalnızca güç savaşıydı. Buna göre Arius, Alexander'ın piskopos olmasını kendine yedirememiş ve anlaşmazlıklar, kaoslar baş göstermişti. Kimileri ise Ariusçuluğun başlangıç noktasını kısmen Hristiyanlık içindeki farklı bir anlayışa dayandırmıştı. Onlara göre Arius, Hz. İsa'yı bir yaratılmış bir insan olarak kabul ettiği için olaylar kopmuştu. Yani mesele Arius'un başkaldırısıydı. Tarihçiler sorunun sebebini farklı şekillerde ele alsalar da çözüm için 321 yılında İskenderiye'de bir konsil toplandığında herkes hemfikirdi. Ama bu konsil hiçbir şeyi çözemedi. Hatta daha kötü hale getirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde taraflar ortak bir noktada uzlaşamadı ve tartışmalar kavgaya dönüştü. Sonunda Arius sapkın olarak görüldü ve aforoz edildi. Tabi Ariusçular bunu kabul etmeyerek görüşlerini savunmaya ve kendilerine müttefik aramaya devam ettiler. Arius başta Nikomedyalı Ösebius olmak üzere bazı piskoposlara İskenderiye Sinodu'nun haksız kararını bildirdi ve desteklerini isteyen mektuplar yazdı. Daha sonra Mısır'dan ayrılıp Filistin ve Anadolu'nun önemli merkezlerini ziyaret etti. Siyasi nüfuzları da güçlü olan Nikomedyalı Ösebius ve Kayseryalı Ösebius'la başka piskoposlar kendi bölgelerinde Ariusçuları haklı bulan sinotlar düzenlediler. Bununla da kalmadılar. Arius'u desteklediklerini bildiren mektupları diğer piskoposlara göndererek Roma genelinde İskenderiyeli Alexander'ın aleyhine bir kamuoyu oluşmasını sağladılar. Alexander da boş durmadı tabi. Piskoposlara Arius'un görüşlerini özetleyip reddeden mektuplar gönderdi. Teolojik görüş farklılıkları Doğu Roma topraklarında bir kaos havası estirmeye başlamıştı bile. Tüm kiliseler bu ihtilaftan etkilenmeye başlamış, imparatorluğun dini bütünlüğü çoktan tehdit altına girmişti. Tüm bu kargaşa devam ede dursun, 324 yılında Konstantin Roma İmparatorluğu'nun tek hakimi oldu ve güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadı. Bunun için önce dini bütünlüğü sağlamak gerekirdi.
Aslında bir pagan olan Konstantin de Hristiyanlar için kutsal olan topraklara gitmeyi, oraları görmeyi, hatta Ürdün Nehri'nde vaftiz olmayı düşündü ve bu isteğini duyurdu. Kim bilir, belki de bu hareketiyle halkın kendisine yönelik bağlılığını artırmayı umuyordu. Ama Arius meselesi ortalığı öyle karıştırmış ve dini çevreleri sarsmıştı ki bu fikrinden vazgeçti. Çünkü krizin etkisi kısa sürede genişleyerek İskenderiye sınırlarını aşmış, Libya'ya dahi ulaşmıştı. Bu durum Konstantin'i de endişelendiriyordu. Ne yapması gerektiğini düşündü durdu. Bu sorunu toplantı yapmadan çözmesi için çok güvendiği Kurtuba Piskoposu Hosius'a ulaştı. Ona İskenderiye Piskoposu Alexander ve Arius'a götürmesi üzere bir mektup verdi ve orta yol bularak tarafları barıştırmasını istedi. Hosius yola koyuldu. İhtilafı çözüme kavuşturmak için Antakya'da 59 piskoposla beraber bir konsil topladı. Konsilde Ariusçular ikinci kez kınandı ve aforoz edildiler. Bu durum iki tarafın daha da kızışması ve birbirine girmesiyle sonuçlandı. Yani Hosius ortamı yumuşatayım derken çok daha beterine yol açmıştı. Baktı olmuyor, çaresizce yeni ve daha büyük bir konsil toplanması önerisini ortaya attı. Konstantin, konsile katılımı artırma ve rahatlatma adına senato prosedürünün piskoposlar için de uygulanmasını söyledi. Yani yol masrafları imparatorluğa ait olacaktı ve posta teşkilatı da piskoposlara yardım edecekti. Peki biraz daha detaya insek ne görüyoruz? Aslında bakıldığında konsilin toplanma nedeninin ve katılımcıların motivasyonlarının Konstantin, Athanasius ve Arius'a göre farklılık arz ettiği çok açıktı. Konstantin'in konsili toplama sebepleri Hristiyanlığa verdiği desteği ilan etmek, imparatorluğunun 20. yılını kutlamak, başta Ariusçuluk olmak üzere kilise içi diğer ayrılıkçı grupların durumunu değerlendirmek ve çeşitli disiplin problemlerini çözmekti. Elbette en büyük hedefi de bu tip kargaşaların kuvvetlendirmek istediği imparatorluğa ve kendi konumuna zarar vermesini önlemekti. Hristiyanlara karşı getirdiği hoşgörü politikasının temel sebebi de buydu zaten. Piskopos Athanasius'a göre konsilin toplanma nedenleri ise Ariusçuların meydana getirdiği akımın konuşulması ve onların dindarlara karşı planladıkları saldırıların önüne geçilmesi, Suriye, Kilikya ve Mezopotamya kiliselerinin Paskalya kutlamalarındaki farklılıkların düzeltilmesi ve yine bu üç kilisenin Paskalya bayramını Yahudilerle beraber yapmalarından kaynaklanan sıkıntıların konuşulmasıydı. Athanasius bu problemleri önemli görüyor ve konsili bu problemlerin çözümü adına yapılması gereken önemli bir toplantı olarak değerlendiriyordu. Her ne kadar kaynaklarda Arius'un cephesinden konsilin toplanma nedenleri gibi bir değerlendirme bulunmasa da onun kendi görüşlerini savunmak, tekrar kiliseye alınmak ve problemlerin kendilerinden kaynaklanmadığını imparatora ve diğer piskoposlara gösterebilmek için konsile katıldığı son derece açıktı. İmparator Konstantin'in şeref başkanı olduğu Hosius'un önderliğindeki İznik Konsili 14 Haziran 325'te toplandı. Bu konsilde asıl amaç kutsal metinleri düzenlemek değil, Hz. İsa'nın konumuna yönelik tartışmalara bir son vermek ve Ariusçuluğu sindirmekti. Konsile çoğunluğu doğudan olmak üzere yaklaşık 300 din adamı davet edildi. Batıdan gelenlerin sayısı ise oldukça azdı. İmparator Konstantin'in konuşmasıyla açılan konsilde Ariusçular görüşlerini ifade ettiklerinde beklemedikleri kadar büyük ölçüde tepkilerle karşılaştılar. Bunun üzerine ortam gitgide gerginleşti. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Arius'a destek olan arkadaşlarından bazıları ortamı yumuşatmak amacıyla bazı tezler ortaya attı. Ne gibi mi? Mesela Hz. İsa'nın Tanrı olmadığını, Tanrı ile aynı özden geldiğini ama yine de ondan daha alt konumda bir varlık olduğuna işaret eden bazı görüşler ortaya atıldı. Tabi bunlar da İmparator Konstantin ve diğer din adamlarının hoşuna gitmedi. Onlar baba, oğul, kutsal ruh üçlemesinin tam olarak kabul edilmesini istiyordu ve Arius'un görüşlerine çıkan hiçbir yolu kabul etmiyorlardı. Yapılan münakaşalar beklenenden uzun sürdü ve netice almak gitgide zorlaştı. Bu durum konsile ciddi etkisi olan İmparator Konstantin'i rahatsız etmişti. Artık olanlara müdahale etmesi ve bir dur demesi gerektiğini anlamıştı. Sonunda tepkisini gösterdi ve grupların birbirleri hakkında verdikleri itiraz dilekçelerinin yakılmasını istedi. Böylece süreyi tıkayan bu uzun tartışmaların akabinde 3 farklı itikat formülü ortaya konuldu. İlki Filistin Piskoposu Ösebius'un metniydi. Bu metin ilk başta Konstantin tarafından kabul edilmişti aslında. İkincisi Arius adına İzmit Piskoposu Ösebius'un sunduğu metindi ki pek çokları tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirildi ve herkesin gözü önünde yırtılıp atıldı. İşte bu noktada konsil 3 konu üzerinde anlaştı.
Bunlar oğlun babanın özünden geldiği, oğlun baba gibi tam kutsal olduğu ve oğlun doğurulduğu, yaratılmadığı hakkındaki görüşlerdi. Bu esnada Athanasius, oğlun babayla olan özsel ilişkisinin homoousios yani aynı öz tabiriyle açıklanması gerektiğini belirterek farklı bir yaklaşım da getirdi. Onun bu yeni teklifi 3. itikat formülü oldu ve konsil tarafından nihai kararla kabul edildi. Bu karar toplantıya katılan piskoposların kendi aralarında anlaşması sonucu ortak bir duyuru olarak ilan edildi. Böylece Athanasiusçuların görüşleri benimsenirken Ariusçularınki reddedildi ve Arius yeniden aforoz edildi. Yani aforoz edile edile bir hal oldu diyebiliriz. Konsilin bu nihai kararı baba oğul kutsal ruh olarak sistemleştirilen tesis anlayışını doğurdu. Hz. İsa'nın ezeliliği ve babayla aynı özden olduğu vurgulanarak günümüz Hristiyan inanç sisteminin temelleri atıldı. Tüm bunlardan sonra Arius yalnızca aforoz edilmekle de kalmadı. Aynı zamanda sürgün edildi. Konsil aforoz edilenlerin ayrılmasından sonra toplantılara devam etti. Piskoposlar kendi aralarındaki müzakereler sonucunda kilise içi konularla ilgili 20 maddelik bir kanun listesi oluşturdular. Konstantin'e sunulan bu kanunlar kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Konsilde alınan kararlar arasında Athanasius'un dikkat çektiği Paskalya'nın pazar günü kutlanması maddesi de bulunuyordu. Böylece Hristiyan grupların farklı günlerde kutladıkları bu bayram 21 Mart dolunayını izleyen pazar günü şeklinde sabitlenmiş oldu. 1. İznik Konsili'nin Hristiyanlık tarihindeki önemi tartışmasız bir gerçek. Konsil daha önce var olan ve Hristiyan toplumlar tarafından çok fazla üzerinde durulmayan yorumların tek tipleştirildiği, farklılıkların din dışı ilan edildiği, milli kilise ve imparatorluk kiliselerinin de başlangıcı sayıldı. Hem Doğu hem de Batı kiliseleri tarafından ökümenik ya da evrensel kabul edilen 7 konsilden ilki böylelikle İznik'te gerçekleşmişti. Sonuncusu da yine İznik'te gerçekleşecekti. İkinci İznik Konsili 4 asır sonra 787 yılında toplanacaktı. Her iki konsil de Hristiyanlık tarihi bakımından son derece önemli olaylar olarak kayıtlara geçti. Latince konsilium'dan türetilen konsil kelimesi beraber anlamına gelen kum ve çağırma anlamına gelen kalare fiilinden türetilmişti. Birlikte çağırmak, bir araya toplamak yani içtima anlamlarına geliyordu. Batı'da konsil kelimesinin kullanımına 1. İznik Konsili ile başlandı. İznik Konsili'nin dikkat çeken bir başka özelliği, devletin kiliseden aldığı yetkileri kullanmaya başladığı noktanın tam da burası olmasıydı. Konstantin'in kiliseye sağladığı bazı ayrıcalıklar kilise açısından bir zafer gibi değerlendirilebilirdi belki de. Ama her zaferin bir de bedeli vardı. Konstantin yeniden imar ettiği imparatorluk içinde kendisiyle güç mücadelesine girecek bir yapılanmaya müsaade etmemiş oldu. Böylece sadece siyasi yönden değil, dini olarak da en üst seviyede otoriteye sahip olmak istedi. Nitekim devletin kiliseden aldığı hakların bazıları şunlardı. Kiliseye ait yasaları düzenlemek, genel konsiller toplamak, bu konsillerde önerileri belirlemek, dini makamlara piskopos atamak, aforozların onaylanması veya kaldırılması, dogmatik tartışmaları karara bağlama. Böylece kilisenin 300 yıldan beri verdiği mücadele son buldu ve devletin gölgesi altına girdi. İşte tüm bunlar Konstantin'in amacını gerçekleştirdiğinin göstergesiydi. Böylece Konstantin yeni kuracağı imparatorluğun dini temellerini de oluşturmuş oldu. Ayrıca bu durum onun aslında her zaman pagan kaldığı ve Hristiyanlığı hiçbir zaman içten içe benimsemediği yönündeki tartışmaların odak noktasını oluşturdu. Çünkü İznik Konsili'nde aldığı kararlar paganizmden esintiler taşıyordu. Ama Konstantin akıllıca bir hamle yaparak daha önceki Roma imparatorlarının hatasına düşmedi. Hristiyanlara büyük özgürlükler tanıdı ve Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini olarak kabul etti. Böylece halkı kendine düşman etmedi ama aynı zamanda pagan inançlarını da sürdürmelerini sağladı. Öyle ya da böyle İznik Konsili Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlığın temellerini oluşturdu. Etkileri günümüzde hala devam eden inanç sisteminin odak noktası haline geldi. İznik Konsili hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Konsil yeri olarak neden İznik'in seçildiği de ayrı bir soru. Şöyle ki o dönemde İstanbul henüz başkent ilan edilmemiş ama İmparator Konstantin buralarda ve sürekli konsile müdahalede bulunmak istiyor. Kararların alınışında etkisini ortaya koymak istiyor. Çünkü bu kararlar onun yeni kuracağı imparatorluk için de önemli. Bu yüzden yakınlarında bir yerlerde istiyor bu konsili ve Ariusçuların çok yoğunlukta olmayacağı bir yerde istiyor. Yine de doğudan çok fazla katılım oluyor konsile. Buna rağmen tabii gücü olanın, dediğimiz gibi gücü olanın sözünün geçtiği bir konsil olacak. Ama şöyle ki İznik o dönemde stratejik açıdan çok önemli bir yer. Hem ticaret yollarının üzerinde hem İstanbul'a açılan kapı
hem de sosyal olarak, ekonomik olarak imparatorluk için stratejik bir nokta. Bu yüzden de İznik'i seçiyorlar diyebiliriz. Dünya tarihinin dönüm noktalarından birinin yaşandığı yerdeyiz. Asırlar önce İznik Konsili'nde İmparator Konstantin